80'den fazla erkeği eşini istismar etmeleri için ne yazık ki durum çok daha karanlık. Normal bir evlilik yaşadığını düşündüğünü söyledi. Yaşları 24 ila 70 arasında değişen en az 200 defa istismarda bulunmuş. Ladies and gentlemen. Yayında mıyız? Herkese merhaba. Bugün sizlere Fransa'da yaşanmış ve yargılama süreci hala devam eden çok çarpıcı bir olaydan bahsetmek istiyorum. Yani Giselle Pelicot davasından. Bu olay Fransa ve dünya basınında çok yankı uyandırsa da ne yazık ki ülkemizde pek haber değeri görmedi. Bu yüzden ben de bu konuda biraz konuşmak istiyorum. Olaylar 2011 ile 2020 yılları arasında Fransa'nın Avignon kentine bağlı Mezan bölgesinde gerçekleşiyor. Fransız basındaki haberlere göre sanık, yani Dominique Pelicot, tam 10 yıl boyunca 80'den fazla erkeği eşini istismar etmeleri için teşvik ediyor. Bu cümleleri duymak bile kanınızı dondurmaya yetebilir ama ne yazık ki durum çok daha karanlık. Dominique Pelicot, 2020 yılında bir kadının etek altı fotoğraflarını çekmeye çalıştığı şüphesiyle gözaltına alındı. Duyarlı bir polis memuru olayın peşini bırakmadı ve sanığın evinde yapılan incelemelerde bilgisayarında eşi Giselle Pelicot'un uyuşturulmuş halde istismara uğradığı binlerce fotoğraf ve video bulundu. Giselle polis merkezine çağrıldı ve kendisine bu fotoğraflar gösterildiğinde tam bir şok yaşadı. Hatta fotoğraflarda gördüğü insanlardan sadece bisiklet tamircisi olan komşusunu tanıyabiliyordu. Dominic ise suçlamaları kabul etti. Giselle açıklamalarında olaylardan önce normal bir evlilik yaşadığını düşündüğünü söyledi. Ancak kendi evinde 10 yıl boyunca onlarca erkek tarafından istismara uğradığını öğrenmesi onun için tam bir yıkım oldu. Olayların derinine indiğimizde Giselle'in 2011-2020 yılları arasında eşi tarafından uyku ilaçlarıyla uyuşturulduğunu görüyoruz. Yaşları 24 ila 70 arasında değişen, aralarında polis, hemşire, itfaiye ve belediye çalışanlarında olduğu kişiler Giselle'e en az 200 defa istismarda bulunmuş ve Dominic tarafından bunlar kayda alınmış. Dominic bu kişileri internetten bulduğu gibi genellikle evine 2-3 kilometre kadar yakında yaşayan kişilerden seçmiş. İstismara gelenlere arabalarını birkaç sokak öteye park etmelerini ve farklı kokular sıkmamalarını istemiş. Sapkın zevkleri uğruna bunları yapan Dominic bu kişilerden hiç para almamış. Hatta savunmasında Giselle'in swinger yani eş değiştirme partilerine katılmayı reddetmesi nedeniyle böyle bir ihtiyaç duyduğunu söylemiş. İşin daha da iğrenç yanı Dominic'in bilgisayarında kendi öz kızının da çıplak fotoğrafları bulunmuş. Giselle için bu olayların ilerleyişi ve sonuçları ise tam anlamıyla korkunç. Şu an 72 yaşında olan Giselle bu korkunç olayları yaşamaya başladığında 58 yaşındaydı. Yıllar boyunca kendisine verilen ilaçların ve istismarların etkisiyle bazı günler kollarını bile kaldıramamış, yürümekte zorlanmış, hatta çocuklarını hatırlamadığı günler bile olmuş. Dominic ona Alzheimer ya da demans olabileceğini söyleyerek manipüle etmiş ve psikolojik olarak da baskılamış. Giselle bu süre zarfında defalarca doktora gitmiş ve bir sürü test yaptırmış. Ancak birçok doktor tarafından histeri ya da kadın histerisi olarak değerlendirilmiş. Yani ona bir şeyin yok denmiş, yaşlısın, bu normal denmiş. Daha da trajik olanı Giselle'de 4 bulaşıcı cinsel hastalık tespit edilmiş. İstismar edenlerden birinin HIV pozitif olduğu ve korunmasız bir şekilde 4 defa ilişkiye girdiği saptanmış. Buna rağmen mucizevi bir şekilde Giselle'e AIDS bulaşmamış. Belki de bu korkunç olayda bulabildiğimiz tek iyi haber. Şu anda devam eden mahkeme sürecinde Giselle Pelicot tam bir cesaret örneği gösteriyor. Normal şartlarda mahkemede kendisine tanınan bir gizlilik hakkı var. Ancak o bunu reddediyor. Çünkü birçok kadına umut olmak istiyor ve sanıkların yüzlerinin herkes tarafından görünmesini istiyor. Utanç taraf değiştirmeli, ben değil onlar utansın diyor. Bu cesaretiyle birçok kadının sembolü haline gelmiş durumda. En büyük destekçisi ise kızı Caroline. Annesinin başına gelenleri öğrendikten sonra babasının kendisini de istismar ettiğinden şüphelenerek kimyasal zorbalığa karşı Beni Uyutma adında bir dernek kurmuş. Şu ana kadar davada bilinen 80 sanıktan 50'si yakalanmış ve gözaltına alınmış. Ancak 30 şüpheli hala serbest. Dominic'in ise kendi itirafları ve diğer sanıkların ifadeleri nedeniyle yasalar gereği en fazla 21 yıl ceza alacağı konuşuluyor. Şimdiye kadar olan kısmı olayların bize haberlerde aktarıldığı haliydi. Biraz da kendim yorumlamak istiyorum. Olaya birkaç farklı açıdan bakacak olursak, insanın aklını almayacağı kadar korkunç ve ürkütücü. Giselle Pelicot'un yaşadıkları yalnızca fiziksel olarak değil, aynı zamanda psikolojik olarak da büyük bir travma yaratmış olmalı. Bir insanın, üstelik eşinin böyle bir ihanetiyle karşılaşması, güven duygusunu yerle bir eden bir durum. Dominique Pelicot'un eylemleri yalnızca sapkın bir zihniyetin ürünü değil, aynı zamanda bir insanın ne kadar acımasız olabileceğini de gösteriyor. Mahkeme sürecinde Giselle'in gösterdiği cesaret ise gerçekten takdire şayan. Bu kadar korkunç bir şey yaşadıktan sonra gizlilik hakkından feragat ederek yaşadıklarını insanlara anlatmayı seçmesi, başka kadınlara umut ve cesaret olabilmek adına çok güçlü bir adım. Onun bu duruşu, yaşadığı korkunç olayların karanlığına karşı bir ışık yakıyor adeta. Bir de olayın tıbbi boyutu var tabii ki. O da ayrıca düşündürücü. Giselle'in yaşadığı belirtiler birçok doktor tarafından histeri olarak değerlendirilmiş ve bu durumun normal karşılanması, tıp dünyasında da cinsiyetçi yaklaşımların ne kadar derinlerde olduğunu gösteriyor. Bir kadının yaşadığı fiziksel ve psikolojik rahatsızlıkların dikkate alınmaması, hatta küçümsenmesi çok üzücü. Yargılanmaların hala devam ediyor olması ve tüm suçluların yakalanmamış olması ise oldukça rahatsız
rahatsız edici. Bu olayda parmağı olan herkesin adalet önünde hesap vermesi gerekiyor. Dominic Perico'nun alabileceği maksimum cezanın 21 yıl olması da tartışmalı. İşlediği suçların büyüklüğü düşünüldüğünde bu cezanın yeterli olup olmadığı sorgulanmalı. Olayı Türkiye ile bağdaştıracak olursak maalesef dünyadaki pek çok toplumda olduğu gibi Türkiye'de de cinsel şiddet, kadınlara yönelik istismar ve aile içi şiddet konularının ne kadar önemli ve hassas bir sorun olduğu, Türkiye'de de benzer olayların yaşandığını ve birçok kadının bu tür istismarlara maruz kaldığını biliyoruz. Gizli kapakla yaşanan toplum baskısı, aile içi dinamikler ve kültürel normlar nedeniyle örtbas edilen ya da dile getirilemeyen birçok vaka var. Türkiye'de kadınların cinsel şiddet ya da istismara uğradıklarında bunu açıklamaları, yardım aramaları ne yazık ki hala oldukça zor. Toplumsal baskı, mağdur suçlayıcı yaklaşımlar, kadının susması ve utanması gerektiğine dair yanlış inançlar nedeniyle mağdurlar genellikle sessiz kalmayı tercih edebiliyorlar. Bu durum tacizcilerin ya da istismarcıların cezasız kalmasına ve daha fazla insanın zarar görmesine yol açabiliyor. Giselle Pelicot olayı bu tür şiddet olaylarına karşı toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğini ve mağdurlara daha fazla destek sağlanmasının ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Türkiye'de de kadınların, çocukların ve her türlü istismara maruz kalan bireylerin seslerini duyurabilmeleri, adalet arayabilmeleri ve toplumdan destek görebilmeleri için farkındalık çalışmalarına, hukuki düzenlemelere ve eğitimlere daha çok ihtiyaç var. Ayrıca tıp camiasının da bu konuda daha duyarlı olması, kadınların şikayetlerinin ve yaşadıkları sağlık sorunlarının ciddiyetle ele alınması çok önemli. Giselle Pelicot'un durumunda olduğu gibi kadınların yaşadıkları belirtilen histeri ya da abartma olarak değerlendirilmemesi bu tür mağduriyetlerin ortaya çıkarılmasında ve faillerin yakalanmasında kritik bir rol oynayabilir. Türkiye'de de benzer bir bakış açısının var olduğu düşünüldüğünde tıp dünyasının cinsiyetçi yaklaşımlardan arındırılması ve daha hassas bir şekilde eğitilmesi gerekiyor. Giselle Pelicot ve onun gibi travmatik olaylar yaşayan kadınlar için daha fazla adalet, daha fazla destek ve daha fazla bilinçlenme şart. Bu tür olayların toplumda farkındalık yaratması, başka insanların benzer durumlardan korunması ve bu tür suçların önlenebilmesi adına önemli. Giselle'in hikayesinin yankılanmasını ve benzer durumlar yaşayanların sesini daha fazla duyurabilmesini umuyorum. Yargılamalar 20 Aralık'a kadar sürecek. Bu süreçte herhangi bir gelişme olursa konuyla ilgili bir güncelleme videosu paylaşmayı düşünüyorum. Umarım tüm suçlular yakalanır ve hak ettikleri cezaları alırlar. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve bu tarz içerikleri takip etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.